Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size bu yeni canavarı tanıtacağım. Yeni dediğim bayağı 2 ay falan oldu. Train Speed konseptini tanıtacağım arkadaşlar. Yeni Speed konseptini. Biliyorsunuz geçen 2 ay önce falan yarıştan, yani Avusturya yarışından, Ironman'den yaklaşık 10 gün önce falan geldi. Ve hep söylüyorum, yarışta yeni malzeme kullanmayın diye. Ve ben orada açıkçası çok arada kaldım. 3 kere bindim. Hatta geldi bisiklet. Sağ olsun Trek çok hızlı bir şekilde bunu yetiştirdi. Shimano sağ olsun üzerine çok hızlı bir şekilde ekipmanları kurdu ve bike fit yapıp House of Bike'da yarışa hazır hale getirdik ve ben 3 kere kullandım arkadaşlar. Ve 3. kullanışımda bu bisikletle yarışma kararı aldım. Yarışma dediğimizde biliyorsunuz biz önce 3.8 yüzüyoruz, sonra 180 kilometre bisiklete binip üzerine 42 koşuyoruz. Yani o yarışta bir sorun yaşasaydım o 42'yi de koşamazdım orada. Ama İnanılmaz yeni özelliklerinden dolayı bunu seçme kararı aldım. Şimdi bu özelliklere biraz gelelim. Önce kadrodan başlayalım arkadaşlar. Çünkü Train kadrosu yepyeni bir hale aldı. Biliyorsunuz bende bir önceki Speed Concept vardı. Ve o Speed Concept yaklaşık 10 seneden beri aynı kadroya sahipti. Hep Trek diyordu zaten. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisini bunu yaptık, bunu devam ettireceğiz diyordu. Ama sonrasında değiştirdiler ve gerçekten çok önemli değişiklikler oldu. Öncelikle zaten yarışta bununla yarışmanın en büyük nedenlerinden biri buradaki IsoSpeed arkadaşlar. Ne diyeceksiniz buradaki IsoSpeed? Kadroda böyle diğer Madon'da ve Domani'de kullanılan bir sistem var. Burası aslında biraz böyle yaylı bir sistem gibi. Yani siz tümseklere falan geldiğiniz zaman o tümsekleri, yolun kötü bölümünü size hissettirmiyor. Yani böylelikle daha konforlu gidebiliyorsunuz. Aynı Domani'deki gibi, aynı Madon'daki gibi yerden gelen darbeyi en az alıyorsunuz vücudunuza. İşte bu aslında sizin koşunuzu da etkiliyor. Daha rahat koşmanızı sağlıyor. Ve işte zaten TT bisikletin genel olarak anlamı böyle. Çünkü sizin pozisyonunuzdan dolayı sürüşünüzde koşuda kullanmadığınız kasları kullanıyorsunuz. Normal bisikletteki gibi değil. Duruşunuz farklı. Arkaya doğru basıyorsunuz ve bu da işte size daha farklı bir sistem getiriyor. Ön kokpit değişti. Tamamen değişti. Burada ön kokpit daha bir aero hale geldi. Zaten bisiklet tamamen bir hız makinesi haline gelmiş durumda. Ön kokpitte bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani şuralarda daha yatık yapmak istiyorsanız buradaki şeyleri çıkarıyorsunuz. Şu bölüm kendinize göre istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunları ister kesebilirsiniz içeride. Normalde şu Profil Design'ın suluğu yok bunun üstünde. Train kendi suluğu gelecek ileride ama ben Ironman'de yarışmak için bu suluğu aldım. Bu arada bu sulukta normalde buraya normal matara da takabiliyorsunuz ama kendi bir tane suluğu var. Onda bir sıkıntı yarattı. Onu ben şimdi gönderdim. Yenisini gönderecekler bana. Ironman'de onunla yarıştım ama buraya normal sulukta takabiliyorsunuz ve ön tarafa geldiğimizde tekrar Di2'nun bir güzelliği var burada. Yani bütün TT'lerde öyle zaten. Yani Di2 olmadığı zaman vites sistemi biraz zor oluyor. Ama Di2'da ben otomatiğe de aldım zaten bunu. Buna basınca vitesi arttırıyor. Buna basınca vitesi düşürüyor. Ve böylelikle de ayna kolla ilgili benim hiçbir sıkıntım olmuyor. Zaten bu tür bisikletlerde çok öyle ayna kolu değiştirmezsiniz. Belli sabit hızda sürekli devam edersiniz. Çok öyle yokuşlu parkur olmaz bu yarışlarda. O yüzden otomatik olması 10 numara 5 yıldız. Ve kadroya devam edecek olursak arkadaşlar, kadronun en güzel özelliklerinden biri. Çünkü diyorum 180 kilometre biniyoruz ya, bu 180 kilometrede beslenmemiz lazım. Ve burada kadronun içindeki bölümü bunun için kullanmışlar. Buraya 6 tane falan On The Go'nun jeli sığabiliyor. Ve bu da yarış içinde çok büyük bir avantaj sağlıyor size arkadaşlar. Ve bu suluk Train kendi suluğu. Direkt burada aero bir suluğu var arkadaşlar. Bu da yaklaşık 800 mililitrelik bir su alabiliyor ya da elektrolit alabiliyor ve bunu yarış sırasında buradan içmektense bunu normal suluğa dökebiliyorsunuz ve ayrıca direkt Domani'de olduğu gibi burada da böyle bir sistem var. Buraya yedek lastiğinizi ya da işte tüpünüzü falan koyabiliyorsunuz yarış sırasında. Bu da aero bir pozisyonda burada duruyor arkadaşlar. Şunu geri takalım. Gelelim buradaki aktarıcılara. Evet, bunun üzerinde Dura-Ace'in yeni aktarıcısı, 12'li aktarıcısı var. 9200 var arkadaşlar. Ve bir tane de özelliği burada daha kimsede olmayan Powermetreli Dura-Ace var arkadaşlar. Bununla ilgili daha detaylı video gelecek. Ve gerçekten şu anda yaklaşık
15 gündür falan kullanıyorum. İnanılmaz rahatlattı beni. Direkt gücümü görebiliyorum ve yeni ayna kolun özelliklerinden biri işte bu Power Metal ayna kolun nerelerde güç verdiğinizi, ne kadar çektiğinizi hepsini görebiliyorsunuz. Bu da sizin aslında sürüşünüzü biraz daha kaliteleştirmenizi, daha performanslı gidebilmenizi sağlıyor. Tabi Dura-Ace olunca ve ayna kol Power Metal olunca buraya hafif bir şekilde Dura-Ace SPD'leri taktım. Gelelim jantlara arkadaşlar. Yine Dura-Ace'in yeni jantları var arkadaşlar. C60. Yarışta 50'lik kullandım ama şimdi bundan sonraki bölümlerde 60'lık jantlar geldi. Bu şu anda 30'luk tubular var üzerinde bunun arkadaşlar. Yani içinde iç lastik yok ve sadece böyle bir tek parça lastik. Ama bunu 28'lik tubeless haline getireceğiz ileriki zamanlarda. Şu anda bundan antrenmanlarımı yapıyorum ben. Ve tabii ki disk fren. Yani ve hafifletilmiş bir disk fren. Daha farklı bir şekilde. Zaten bisiklet genel olarak daha hafif. Yani TT'lerden daha hafif. Yaklaşık 10,5 kilo falan gibi bir ağırlığı var. Ve oldukça rahat bir bisiklet. Gerçekten dün işte 170 kilometrelik bir antrenman yaptım. Antrenman sürüşü yaptım. Ve işte o rahatlığı sağlayanlardan biri de zaten Pro selelerden. Shimano'nun Pro markasının selelerinden. Bu triatlon için yapılmış bir sele arkadaşlar. Ve gerçekten oldukça rahat ettiğim bir sele. Burada da yine Pro'nun suluk kafesi var arkadaşlar. Bu sele altına takılabilecek bir sistem. Bunu Pro'dan alıyorsunuz ve buraya ya ikili suluk takıyorsunuz ya tekli. Ben sistemi öyle ayarladım ki bir tane burada, bir suluğum burada, bir tane de önde olacak şekilde ayarladığım için arkaya tekli taktım. Çok da fazla ağırlık yapmamak lazım. Evet, genel hatlarıyla bisiklet bu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz zevkle bindiğim bir bisiklet. Yani çünkü 5 saat, 6 saat geçmez yoksa ama burada keyifle geçiyor. Şimdi yeni hedefimiz İsrail Ironman. Ondan önce Ironman Türkiye'ye de gireceğiz bu canavarla. Sonrasında İsrail Ironman ve orada da yarışın içinde tabii ki daha farklı güzel hedeflerimiz var. 10 saatin altında bitirmek istiyoruz ve bu bisikletle mümkün çünkü dediğim gibi Avusturya'da daha alışık olmadığım bir bisiklet halindeydi bu. Yani daha 3 kere binmiştim ve 4. binişim 180 kilometre oldu ve hiç rahatsız olmadım. Ve şu anda da gerçekten birbirimize alışmaya başladık. İnanılmaz rahat bir bisiklet. Rahat olması da işte biraz önce dediğim gibi koşunuzu daha konforlu hale getiriyor ve triatlonda da en önemli şeylerden biri rahat koşabilmek arkadaşlar. Yani bundan çıktığınız zaman bisiklete ve bisikleti bunda bitirdiğiniz zaman sonrasındaki maratonu hiç bisiklete binmemiş gibi başlıyorsunuz diyeceğim de tabii ki o kadar da değil. Çok da şey yapmamak lazım. Ama gerçekten keyifli ve zevk aldığım bir bisiklet oldu. Evet. Bir sonraki bisiklet tanıtımımızı M-Honda'da yapacağız arkadaşlar. M-Honda'yı da size göstereceğim. O da efsane bir bisiklet. Antrenmanlarda onu da kullanıyorum. Özellikle Gran Fondo'larda falan M-Honda 10 numara oluyor ama düzse yol ve hızlı gitmek istiyorsanız işte canavar bu. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.